Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Hoş gelmişsiniz. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri vahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli emma ba'd. Tekrar selamünaleyküm. Siz de hoş geldiniz. Biz de hoş geldik. Maşallah ya, böyle sizleri böyle birlikte görmek ne kadar mutluluk verici. Allah Azze ve Celle ayağınıza taş, gözünüze yaş değdirmesin inşallah. Ama değecek. Çünkü burası Darül İmtihan. Yani dünya imtihan yeri. İmtihan yeri olduğundan dolayı böyle bazı hadiseler gırtlağımıza çökecek maalesef. Boğulacak hale düşeceğiz. Sebebi de bütün başımıza gelen hadiseleri kendi irademizle yönetebileceğimizi zannediyoruz. Böyle olduktan sonra da hangi suya düşsek boğuluyoruz. Meşhur bir kaidedir. Kişinin boğulduğu su onun okyanusudur. Yani o kişi neyde boğulduysa artık onun şiddetini ölçemeyiz. O su artık ona okyanus olmuştur. Kimisi belki kazanamadığı bir üniversite sınavından dolayı bütün her şey onun iradesinde zanneder, boğulur. Belki içinizden kimileri yahu ben bu üniversiteyi değil de filanca başka bir yeri istiyordum der, onda boğulur. Kimileri vardır yırtılmış pantolonuna o kocaman gönlünü bağladığından dolayı küçücük pantolon imtihanında boğulur kalır. Allah Allah. Bizim bir arkadaşımız vardı da böyle çok ahlaklı, çok edepli. Bir gün bir geldi sinir krizi geçiriyor. Ya hayırdır dedim. Berber dedi benim saçımın önünü yanlış kesmiş dedi. 2 haftadır düşünüyorum şöyle mi döveyim böyle mi döveyim diye dedi. Allah Allah. Demek ki insan o saç telini kendinin bilince, Allah Allah bu saç teli bile bana ait bilince ona bir zarar geldiği anda küçücük kıldan tüyten saç telinden bile insan boğulabiliyor. Kimileri vardır gönlü birisini arzular der ah keşke şu benim sevdiğim olsa, eşim olsa, 2 cihan beraber olsa. Ama böyle kaderin başka bir planı vardır. Onları denk getirmez ve insan o suda boğulur kalır. Yani bu dünya imtihan yeri olduğundan dolayı boğulabileceğimiz suların sayısı biraz fazla. Biz şimdi bir medresemiz var bizim Hayalhanem isminde. Böyle duyuru yaptığımız zaman da diyoruz ki imani problemleri olanlar bizi arayabilir diyoruz. Bir telefon geliyor abi diyor sence bu bitcoin ne olur diyor. Allah Allah. Kardeşim namaz var mıydı? Yok vallahi namaz. Ama bu bitcoin diyor namazdan elzem diyor. Benim ömrüm oldu ömrüm diyor. Hayatım buna bağlı diyor. Başka birisi arıyor diyor ki abi sence bu dolar ne olur diyor. Başka biri arıyor diyor ki eltim bana büyü yaptı o mesele ne olur diyor. Yani kimsede imani problem yok. Bütün meseleler buralara dönmüş. Neden öyle oluyor? Çünkü bu meselelerin altında hem eziliyoruz hem de başımıza gelen bu meseleleri sadece kendi irademizle çözebileceğimizi zannediyoruz. Allah Allah. Yani kimileri dünya yükünün altında eziliyor. Benim acaba çocuklarımın geleceği ne olacak? Sağlık sorunu yaşıyorum, acaba ben düzelebilecek miyim? Bunların her birinin sebebi bunları bizim zannetmemiz. Saç telini bizim zannediyoruz, yanlış kesildiğinde gönlümüz inkisara uğruyor. Şu pantolonu bizim zannediyoruz, yırtıldığında mahvoluyoruz. Evladımızı Allah'tan önce bizim zannediyoruz, eyvah bu çocuğun geleceği ne olacak diyoruz. Annemizi annelikten önce bizim zannediyoruz, yaşlanıyor, ihtiyarlıyor, gözümüzün önünde eriyor gidiyor, mahvoluyoruz, yıkılıyoruz Allah Allah. Bir de bazı hassas kalpler vardır, onlar böyle çok derdini de dillendirmez. Elini açar sadece Rabbine. Ezilir, boğulur bir şeylerin altında. Elini açar der ki Allah'ım beni şu köşede kırdılar. Şurada beni ezdiler. Burada vefasızlığa uğradım. Bizarım, üzgünüm, yorgunum. Yetiş ya Rab der. Allah Allah. Daha zordur. Şimdi az önce boğulanların suyunda derinlik vardı. Bu tür boğulmaların suyunda hem derinlik hem de karanlık var. Şimdi biz bu dünya hadiselerin altında bütün mülk bizim zannediyoruz. Çocuk aslında bizim zannediyoruz. Anne aslında bizim zannediyoruz. Geleceğimiz aslında bizim zannediyoruz. Ve bunların altında ezilip kalıyoruz. Acaba bunca derdin arasında ezilmemenin bir formülü var mı Kur'an'dan? Var var. Bir formülü var. Nedir biliyor musun? Bütün mülkün sahibini bulursak, çocuğun sahibini bulursam, Allah Allah, kendimin sahibini bulursam, annemin sahibini bulursam, geleceğimin sahibini bulursam, bu başıma gelen hadiseler kimin elinden dönüyor? Ben onu anlarsam benim üzüntülerim bitecek Allah'ın izniyle. Şimdi yolda giderken sokakta köşede bir adam bıçak çekse, sıkıştırsa, dese ki parayı ver yoksa bıçaklarım seni dese, o bıçak bize gelmesin diye cebimizdeki parayı adama veririz kurtulmak için.
Şimdi duysak ki sevdiğimiz birisi kanser olmuş. Olanlar varsa Allah şifa ihsan eylesin. Orada bir ur birikmiş 4-5 santim, doktorun onu alması lazım. Bu sefer doktor sevdiğimizi kessin diye para veririz. Ya çok enteresan. Az önce adam sokakta bıçağı yememek için para veriyordu. Şimdi de aynı adam aman doktor beni kessin de şu kanser hücresini alsın diye yani bıçağı yemek için para veriyor. Değişen ne? Bıçak kimin elinde biz onu öğrendik. Az önce bıçak tanımadığımız bir adamın elindeydi. Bu bizi ürküttü. Daha sonra bıçak tanıdığımız, bildiğimiz, marifetine güvendiğimiz bir doktorun eline geçti. Doktor bey ne olur sevdiğimi kes diye para verdi. Demek ki bizim bu ezildiğimiz hadiselerin altında ne var biliyor musunuz? O perdeyi kaldırdığımızda yahu benim bu başıma gelenler kimin elinden geliyor? Yani benim bu üzüldüklerim acaba kimin mülkü? Ben bunu bulduğum anda artık üzülmek bize yok. Şimdi Risale-i Nur'da 20. mektup diye bir bahis var. Bir tevhid cümlesini anlatıyor. La ilahe illallahu vahdehu la şerike lehul mulku ve lehul hamdu yuhyi ve yumiit ve huve hayyun la yemut biyedihil hayru ve huve ala kulli şeyin kadir ve ileyhil masir. Şimdi bu cümleyi anlatıyor. Bu tevhid cümlesini. Bu tevhid cümlesinde 11 tane kelime var. Allah Allah, çok enteresan. Her birisi ruhun manevi organlarının yani latifelerinin gıdası hükmünde. Şimdi dışarıda o tükenmişlik sendromunda o yaşanıyor değil mi? Ruhumuz aç ama cesedi doyurarak onu çözmeye çalışıyoruz. Ruhum bitmiş, tükenmişlik sendromu o. Yani dünyada gidiyorum, serpme kahvaltıyı tüketiyorum, gezmeyi tüketiyorum, sevdikleri tüketiyorum, yeni ceket alıyorum, tüketiyorum. En son diyorum ki bunların hiçbirisi beni doyurmuyor. Doyurmaz. Çünkü ruhun açken cesedi giydirmek, ruhun açken cesedi gezdirmek seni doyurmayacak. İşte bu tevhid cümlesinde o ruhun asıl gıdası var. Ama sürekli sadece dilde zikretmekte değil. Nerede? Manasını bilmekte, o manasını kalpte yaşamakta. Şimdi bugün az önce şunu dedik. Bizler başımıza gelen hadiseleri kendi irademizle çözebileceğimizi zannediyoruz ve bunun altında ezilip kalıyoruz dedik. Şimdi işte bu tevhid cümlesinin 4. kelimesi. Lehül mülk. Allah Allah. Ne demek o ya? Mülk umumen O'nundur. Sadece Allah'ındır. Biz eğer bu kelimeyi anlarsak, bu kelime kalbe öyle bir şifa ki altında ezildiğimiz ne varsa Allah'ın izniyle derman olacak. Lehül mülk. Şimdi bu bir tevhid kelimesiymiş. Neden tevhid kelimesi? Yani mülk umumen O'nundur. Çocuğum da Allah'ın, ben de Allah'ınım, nefsim de Allah'ın. Bu cümleyi söylemek neden tevhid cümlesi oluyor? Şu yüzden bak şimdi. Tevhid Allah'ın olanı Allah'a teslim etmek demek. Tevhid Allah'ın olanı Allah'a teslim etmek. Şirk de tam zıttı. Allah Azze ve Celle'nin olanı nefsine almak. Hani az önce saçtan dolayı ağladı dedim ya 2 hafta boyunca. Neden bir insan saçına bir şey geldiğinde o kadar üzülür? Mesela sen saçını kestirsen o kadar üzülmem büyük ihtimalle. Ama benim saçım kesilince neden üzülüyorum? Çünkü Allah'ın olan saçı bile nefse alıyorsun. Allah Allah. Şimdi yan komşum bu ay kirayı ödedi mi acaba diye. Böyle bir derdimiz yok. Niye? Çünkü mülk benim değil, mülk yan komşunun. Ama şimdi kendimle alakalı bir mesele olduğunda yıllardır hayatımı idame eden Allah'a birden güvensizlik ortaya çıkıyor. Acaba geleceğim ne olacak, yarın bir gün aç kalacak mıyım diye endişeler başlıyor. Neden? Çünkü Allah'ın olan mülkü nefis üstüne alıyor. Yani dilimizdeki tevhid cümlesinde sorun yok. Ama yaşantımızdaki ameliyede problem çıkıyor. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dönemindeki müşrikler, Ebu Cehil gibi o şeytanın yarenleri çok enteresan bir özellikleri var. Bir Allah'ın varlığını inkar etmiyorlar. Evet diyorlar, bir Allah var diyorlar. Bir de Ebu Cehil dediğin adam o günkü Mekke'yi düşünün, 10 bin kişilik bir nüfus. O dönemin entelektüellerinden yani. Okuma yazma bilen 16-17 kişiden bir tanesi. Bu adam diyor ki evet bir Allah var diyor. Ama diyor ki ben sağlık istersem bu puta veririm diyor. Sağlık putu. Rızık istersem rızık putu. Ne yapıyor yani? Allah Azze ve Celle'nin zatını kabul ediyor ama esmasını, sıfatlarını umuma yayarak şirke giriyor. Bakın bu asrın insanında böyle bir problem var. Allah var mı? Ne diyorsun? Canımı veririm. Yani böyle dilimizde efsaneyiz. Madem Allah var, canını verdiğin dükkanına niye vermiyorsun? Bırak dükkanın da Allah'ın mülkü olsun. Sen elinden geleni yaptıktan sonra neticeye neden karışıyorsun? Yok, karışacak. Neden karışacak? Dükkanı burada Allah'ın diyor ama kalpte öyle değil. Kalpte lehül mülk diye bir mana yok. Nedir? Dükkanda benim, gelecekte benim, servette benim, sermayede benim, geçirdim tırnaklarımı kabrin dibine kadar bırakmayacağım. Böyle olunca ne oluyor biliyor musunuz? Allah Allah. Belki burada bazı genç kardeşlerimizin görünce böyle özendiği hayatlar olur. Ya şu ne güzel bir hayat, bak dünyada bazı başarılar elde etmiş. Öyle hayatların birçoğunun böyle gelip bizim orada gömlek yırttığını gördük. Yeter, ruhum daraldı, yeter, ezildim bu hadiselerin altında diye.
Şu ruh aç olduktan sonra cesedi istediğin kadar doyur. İstediğin kadar doyur. Onu tatmin etmen mümkün olmayacak. İşte bu tevhid hakikatini anlarsak, kelimeyi hatırlıyor musunuz? Bugünkü konuyu neydi? Lehül mülk. Yani Allah'ım benim bu dert edindiğim mülklerin tamamı ama tamamı sana aittir diye bu tevhid meselesini anlarsak, inanın üzüldüğümüz şeylerin her birisi bizde tevekküle ve tebessüme dönüşecektir. Allah Allah, böyle bir mana. Başlıyorum okumaya. 4. kelime. Dedim ya o 11 kelime var o tevhid cümlesinde, onun 4. kelimesi. Lehül mülk. Yani mülk umumen O'nundur. Allah Allah. Bizim bahçede mi O'nun? Tamamı O'nundur. Hiçbirisi eksik olmuyor. Sen nereden başladı? Benden başladı. Şimdi bütün kainat Allah'ın mülkü dedik. Ama konuya nereden başladı? Senden başladı. En zor kabul edecek ben yani. Ben onun mülkü müyüm? Şimdi oradan başlıyor ki buradan kabul etmeye başlarsak, ya ben de Allah'ın mülküyüm kabul etmeye başlarsak diğerleri çok kolaylaşacak. Çünkü insan alemi kendi aynasından, kendi penceresinden seyreder. Şimdi haşa ben kendimi serseri başıboş bilirsem, ya bu yıldızlar da başıboş serseri, yarın bir gün başımıza yağabilir derim yani. Ama ben kendime muti bir kul bilirsem, Allah'ın o emirlerine uyabilen, ya bütün kainatta benim gibi Allah'ın emirlerine uyuyordur diyeceğim mecbur. Çünkü insan alemi nasıl bilir? Kendi gibi bilir. Allah Allah. O yüzden meselede senle başlıyor. Sen hem onun mülküsün, baştan aşağı Allah'ın mülküyüm, hem memlüküsün. Memlük? Kölesisin. Hem mülkünde çalışıyorsun. Allah Allah. Niye buradan başladı biliyor musunuz? Bu asrın bir hastalığı ve sefahatin temelini oluşturan bir cümle. Nedir biliyor musunuz cümle? Benim hayatım, benim kararlarım, benim kaderim, benim çizgim. Bu cümle değil mi? Şimdi ben benim hayatım dersem artık benim hesap verebileceğim birisi umurumda değil yani. Ben benim hayatım, benim kararım dedikten sonra benim uymam gereken kanun yok yani. Günlük şunları yapman lazım, şu yasaklara uymaman lazım. Hayır hayır. Bu benim hayatımsa, benim kararımsa benim bunlara uymaya ihtiyacım yok yani. Olaydaki sakatlığı görüyorsunuz değil mi? Yani bu benim hayatım, benim kararım dedikten sonra kimi dinliyor insan? Affedersiniz, içimizdeki hayvan. Hani nefis, aleme misalde hayvan olarak anlatılıyor ya, ona diyorum yani. Hakaret amaçlı söylemiyorum. İçimizdeki hayvanın kararını dinliyoruz bu sefer. İçimizdeki hayvan ne diyor? Beni gezdir, beni yedir, beni coştur, beni şöyle şuralara götür. Bu sefer içimizdeki hayvana, nefse efendilik vasfı veriyoruz. Düşün bak, ben süvariyim. İçimde de ne var? At var diyelim yani. Şimdi normalde hangisi hangisinin emrini dinler? İçerideki atın süvarinin emrini dinlemesi lazım. Ama manen güçsüz kaldığımdan dolayı, ya bu benim kararım, benim vücudum dediğimden dolayı bu sefer içerideki atın emirlerini dinliyor süvari. At nereye gider? Ya çayıra gider, ya çimene gider, ya affedersiniz uyumaya, ahıra gider. Şimdi hayvani hayata bakın. Yedim, içtim, gezdim ve ben bu şekilde kendi kararlarımı verdim. Zannediyoruz. Yani Abdullah olmadıktan sonra, ya bu mülk de Allah'ın, Allah'a teslim ediyorum demedikten sonra mecburen içerideki hayvanın sesini dinlemeye bir de hürriyet diyoruz. Allah Allah. Konu anlaşılıyor mu? Konu bizden başladı yani. Sen Allah'ın mülküsünden başladı ama ne diyor? Ya bu benim hayatım diyor. Şimdi sormak lazım. Senin hayatınsa nereden aldın? Öyle mi? Kaça aldın? Şu gözleri, şu kaşları hangi tornacıdan aldırdın acaba? Allah Allah. Bak şimdi şurası çok elzem. Çok önemli mesele. Tevhid meselesi çünkü. Ya şu olmadı mı yapılan bir şeyin kıymeti yok. Öyle bir önemli mesele. Şimdi bu hayat benimse, şu hayat, şu beden, bu hayatın ihtiyaçlarını karşılamayı da Allah'ın bana vermesi lazım. Değil mi? Şimdi Allah Azze ve Celle ne demesi lazım? Bu hayat seninse buyur, lazım olan ihtiyaçları da sen karşıla. Güneşleri sen doğur, yağmurları sen yağdır, bulutları sen rüzgara bindir de ihtiyacı olan yerlere götür. Bu hayat eğer benimse bu hayatın ihtiyaçlarını karşılamak da bana ait olması lazım, doğru mu? Ama o kadar aciziz ki şu kalbi Allah Azze ve Celle bize bıraksa, kalbi teslim etse, ey kulum madem hayat senin, al şu kalbi de sen idare et diye. Kalbi verse gün boyu ne yapmam lazım biliyor musun? Şöyle bak, şöyle. Niye? Bu kalbin ritmik çalışması lazım. O kalbi elimde alırım. Bak sadece kalbi verse gün boyu böyle gezerim. Hadi gündüzü böyle hallettin. Elinde kalp, değil mi? O kalbin ritmini böyle sağladın gündüz. Gece geldi, uyuman lazım. Çağırdım bir tane arkadaşı. Ya dedim Mahmut, Allah aşkına kurban şu kalbi sen al. Gece şöyle çalışmasına devam et.
Ben bir 5-6 saat dinleneyim. Ben uyanınca da ben de senin kalbi tutarım. Gece oldu, Mahmut'a kalbi verdin. Mahmut da şöyle Mehmet abime kıyak olsun deyip kalbi yaparken Mahmut'un gözler gitti, uyuyakaldı. Ne oldu? Dönüşü yok bir daha, dönüşü. Atan kalbinin hizmetini sana verse, hani benim diyoruz ya, benim ya bu mülk benim yani. Nerede Allah'ın mülküymüş? Neredeymiş o lehül mülk? Allah Allah. Sadece atan kalbi senin eline verse gittin. Perişan ol. Kalbi bile sağlayamazsın. Ama bize şey öğrettiler değil mi? İstemli kas, istemsiz kas. Allah dedirtmeyecekler ya, her şey diyorlar. Şimdi şimdi mesela antrenmana giriyorum. Girmeden önce nabız 75'lerde 80'lerde. Antrenmana bir giriyorum 140-150'lere çıkıyor nabız. Yani benim enerji ihtiyacım biliniyor. Bilinen enerji ihtiyacıma göre kalp daha çok attırılıyor. Yani ben bunu Mahmut'a versem Mahmut çözebilir mi bunu yani? Ya dur, Mehmet abinin daha çok ritme ihtiyacı var, ben bunu 150'ye çıkarayım. Böyle bir şey yapabilir mi? Mümkün değil, mümkün değil. Yani istemli istemsiz diye böyle bir şeylerin üstünü örtmeye gerek yok. Böyle şuurlu bir hareketi, şuursuz bir kalbin yapması, şuursuz bir kasın yapması ancak aklını kullanmayıp köşeye atmış bir insanın lafı olabilir. Yani kalbimin bile ihtiyacını sağa sola vermeyip sadece kendi elinde tutan bir Allah'a karşı şunu dediğini düşün. Hayır, benim hayatım kime ait? Bana ait, Allah'ın mülkü falan değil dediğini düşün. Ne kadar komik olur ya. Allah Allah. Bir kalp için bile böyle. Bir de enerji lazım dedik ya hani. Şimdi normalde vücudun enerjisi aslında hücredeki mitokondriden üretiliyor. Şimdi oraya besin giriyor. Besin girdikten sonra orada bir kimyevi tepkime oluyor. Oksitle yakılıyor, yani biyolojik bir yanma gerçekleşiyor. Böylece de vücutta bir enerji dağılımı oluyor. Şimdi o mitokondri dediğim var ya, bir karaciğer hücresinde bir tanesinde 2500 mitokondri var. Şimdi benim karaciğer hücremin mi daha çok enerjiye ihtiyacı var, kas hücremin mi? Kasın değil mi? Kaslarda 2500'den de fazla. Bu ne demek biliyor musun topladığında? Vücutta 1 katrilyon tane mitokondri var. 1 katrilyon. Şey düşünün ya, jeneratör. Şimdi mesela bizim apartmanda elektrik gidiyor. Bizim hemen kulağımız böyle. Niye? Hemen jeneratör başlıyor. Vücudunda 1 katrilyon tane jeneratör var. Bu kadar enerji üretimine vesile oluyor. Ses duyuyor musunuz? Yok. Hiç mitokondri sesi var mı? 1 katrilyon tanesi çalışıyor. Jeneratörde var ses değil mi? Gır 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 traktör gibi. Kirli hava atıyor mu? Yok. Allah Allah. Bir jeneratörün bile bu kadar kirli gazı var, sesi var, gürültüsü var. Vücutta 1 katrilyon tane mitokondri, yani jeneratör var. Zerre kadar ses yok. Bir de mesela motor çalıştığında mikro atık oluşturur. Mesela arabanın yağını koyuyoruz ya, yağ biraz sonra çıkıyor, ne oluyor? Simsiyah oluyor. Niye? O pistonlar vura vura mikro atık oluyor. Hücrenin de böyle mikro atıkları var. Serbest radikal diyoruz. O serbest radikaller hücreden atılıyor. Bizim yediğimiz canlı gıdalar, işte bademdir, mol şalgamdır, sarımsaktır. O canlı gıdaları da alıyor, süzmeye götürüyor. Böylece vücutta çalışan 1 katrilyon tane jeneratör, yani mitokondrinin atığı da temizlenmiş oluyor. Sen de hala diyeceksin ki yok bu vücut benim diyecek. Kalbinden haberin yok ya. Mesela ben çok bilmiyorum, burada sorsak belki. Nerede bu pankreas desek, değil mi? Böyle değil mi? Çıkamayız o işin içinden. Ya yerini bilmiyorum, nasıl senin olacak o ya? Bu mide nerede, böbrek nerede desek, dalak, böbrek. Yani biz bunun yerini bilemeyiz ya. Yerini bilmiyorsun ya. Mesela şimdi benim oturduğum eve sorsanız derim ya bu benim evim derim. Deseniz ki mutfağı nerede? Aa şurada. Lavabosu nerede? Aa burada. Şimdi ben diyorum ki bu benim vücudum diyorum. Hani dalak nerede? Ha? Nerede? Allah Allah. 97 bin kilometre damar yolundan sürekli besin gidiyor hücrelere. 97 bin kilometre. Mesela Mersin'den İstanbul 1000 kilometre. 97 bin kilometre damar yolundan besin gidiyor. Hangisini fark ediyorsun? Böyle bir trafiği hangimiz kontrol ediyoruz? Yok. Ama ne diyoruz? Benim vücudum. İşte Üstad Hazretleri o yüzden söylüyor. Diyor ki hayır, sen sana ait değilsin. Sen memlüksün. Sen onun mülkünde çalışan bir memursun diyor ya. Bu kadar. Şimdi bir gün arkadaşın annesi yüz felci geçirmiş. Şöyle kısmi geçirdi herhalde. Ama bir geldi, doktor gözünü de kapatmış. Ya dedim, gözü bir şey mi oldu? Yok dedi, gözü çalışıyor. Niye kapattı dedim. Şimdi doktor demiş ki, eğer demiş anneniz göz kapağını çalıştıramazsa, açık kalsa göz, o göz görür ama göz kuruluğundan dolayı gözünü kaybeder bu sefer demiş. O göz kapağı, annenizin göz kapağı günde 70 bin defa açılıp kapanıyor demiş. Kaç kez? 70 bin.
Şimdi Allah dese ki ey kibirli kul, hadi bu benim diyorum, benim diyorsun. Sadece göz kapağını sana veriyorum. Haydi bakalım günlük böyle gezelim. Böyle. Bak karnımız acıksa şurada tavuk döner ayran olsa, değil mi? Öğrencinin vazgeçmez değil mi? Şurada tavuk döner ayran olsa elimizi uzatamayız. Niye? Ama benim bu kirpikleri kapatmamam lazım. Böyle bir vücuda benim demek ne demek? Gafillikten başka hiçbir şey demek değil. Allah Allah. Konu nereye gidiyor farkında mısınız? Lehül mülk dedi. Yani mülk umumen onundur dedi. Ve konuya şuradan başladı. Sen sana ait değilsin. Çıkan sakalın, uzayan saçın, kalbine ağır gelen dertlerin, Allah Allah, tasalandığın evladın, eyvah hasta oldu diye üzüldüğün annen, bunların tamamı Allah'ın mülkü. Birazdan da diyecek ki madem onun mülkü, o derdi omuzundan indir diyecek. Ders anlaşılıyor mu? Nereye gitti? Sorun yok değil mi derste? Böyle ders gibi işleyelim karşılıklı yani birlikte gidelim. Bir gün de benim arkadaş şey oldu böyle rahatsızlandı, yoğun bakıma götürdüm. Doktor hemen dedi ya bunu yoğun bakıma almak lazım dedi. Ben de böyle yanında biraz bekleyeyim dedim. Serum falan taktılar, bir şeyler yaptılar. Böyle bir anda kalbime şey geldi. Doktor bunu niye yoğun bakıma aldı? Niye aldı? Vücudundaki değerler doğru çalışmamış. Onlar doğru çalışana kadar da yoğun bakıma alıyor. Dedim ki bu adam şimdilik yoğun bakımdaysa ben sürekli yoğun bakımdayım o zaman ya. Allah Allah. Çünkü vücudumdaki değerler sürekli kontrol altında çalışıyor. Bir doktora gittim, bir rahatsızlığım vardı. 13 tüp kan aldı benden geçenlerde. O kandan bir değerler çıkardı böyle. Şöyle bir liste. Dedim sorun var mı dedim. Dedi ki şuradaki değer olması gerektiği gibi değil. O değeri olması gerektiği gibi sürekli tutan kim? Bir damla kandan bu kadar değer çıkacak. Allah Allah, oku desek okuyamayız. Ve doktor bey diyor ki bana ya burası olması gerektiği gibi değil, burada bir sorun var diyor. Onu yıllardır olması gerektiği gibi tutan kim? Bu mülkün sahibi kimse işte olması gerektiği gibi tutan da o. Allah Allah. Tırnaklarımdan saçlarıma kadar. Hiçbirinin idaresi, hiçbirinin tedariki bende değilse demek bu mülk benim değil. Bak bunu bilmek çok rahatlık olacak ha. Düşünsene yani seninle ilgili bir şey canı sıkılıyor. Kalbin birden diyor ki lehül mülk diyor. Yani ya dertlenme bu mülk sana ait değil. Bırak mülk sahibi kimse mülkün problemini o düşünsün diyecek birazdan. Ya rahatlığa bak ya. Allah Allah. Devam ediyorum. Şu kelime. Hangi kelime? Lehül mülk. Şu kelime. Şöyle şifalı bir müjde veriyor ve diyor. Niye şifalı? Dertleri alacak ya birazdan. O yüzden şifalı. Ey insan. Sen kendini kendine malik sayma, sahip sayma. Çünkü sen kendini idare edemezsin. O yük ağırdır. Allah Allah. Bak şimdi konu benden nereye gitti? Yüküme gitti. Ufak bir şey anlatayım. Risale'de geçen bir mesele var yine. Üstad Hazretleri tevekkülü anlatırken bir gemi örneği veriyor. Şimdi 2 kişi gemiye binecek. İkisinin de sırtında neyi var? Çantaları var, yükleri var. Bir tanesi gemiye binerken sırtındaki çantayı yere bırakıyor. Yani gemiye teslim ediyor. Geminin kaptanına teslim ediyor. Öteki çantaya yapışıyor böyle. Diyor ki yok diyor ben çantamı gemiye indirirsem gemi batar, yükümün başına bir şey gelir diyor. Buraya anlaşıldı değil mi? 2 kişi, biri yükünü rahatça gemiye bırakıyor, öbürü yapışmış. Yok ben yükümü bırakmam diyor. Bak şimdi. Az önce dedi ya hayatı sen kendini zannedersen yükün ağır olur dedi. Ona binaen söylüyorum. Şimdi yükünü gemiye indirmeyen adamı düşünün. Gemiye bindi, yükünü indirmedi. Şimdi öncelikle sen kendin o gemiye bindin zaten. Yani canını oraya bindirdin. Bırakmadığın ne? Yükün. Gemi batsa canın da yükün de birlikte gidecek mi? Gidecek. Yani bir insanın canı mı daha kıymetlidir? Yükü mü daha kıymetlidir? Canı ya. Yani sen canını gemiye teslim ediyorsun, bırakıyorsun. Gemi batarsa canın gidebilir. Ama yükünü güvenip bırakmıyorsun gemi sahibine. Allah diyorsun, eğer gemi batarsa yüküme bir şey olur diyorsun. Yani batarsa o derdin yükünle birlikte canın da zaten gidecek. Hani az önce göz kapaklarımın, kalbimin, midemin, mitokondrinin tamamının yükünü ben Allah'a teslim etmiş miydim az önce? Ettim. Şimdi şunu konuşuyoruz. Canını teslim eden, rızkını, malını, istikbalini, geleceğini aynı gemi sahibine teslim eder mi etmez mi? Onu konuşuyoruz. Allah Allah. Şimdi mesela aynı o gemiye binen insanları düşünelim. Sırtındaki yükü bırakmıyordu ya. Hem seni hem yükünü taşıyan kim? İkisi de aynı gemi.
Allah Allah. Gene bir saçmalık var. Kendini güvenip o gemiye bırakmışsın ama yükünü güvenip ona bırakmamışsın. Birazcık şu örnektekinin aklı çalışsa şunu diyecektir. Ben o gemiye bindim mi? Bindim. Canım da bindi mi? Bindi. Yüküm de bindi mi? Bindi. Ama ben güvenmiyorum, yükümü bırakmıyorum. Ben güvensem de güvenmesem de yükümü taşıyan aynı gemi. Yani az önce yükünü tevekkülle bırakan insanın o yükünü taşıyan kim? Gemi. Peki yükünü güvenmeyip sürekli sırtında tutanın yükünü taşıyan kim? Aynı gemi. Fark nerede? Birisi azapta ve problemde, öbürü ise hep istirahatı kalpte. Neden? Çünkü gemi sahibine bırakmış, yükünü teslim etmiş. Şimdi biz hayat gemisine bindik, öyle mi? Hepimiz bir gemideyiz bak. Şu dünyayı Nuh'un gemisi gibi bir hayat gemisi düşün. Geminin sahibi neleri yaratmış? Güneşi o yaratmış, bulutu o yaratmış, topraktan buğdayı o bitirmiş, semaya güneşi o dikip bütün sebzeleri meyveleri pişirmiş, annemi o yaratmış, çocuğumu o yaratmış, kalbimi o yaratmış, kirpimi o yaratmış. Bütün bunları sürekli idame eden gemi sahibine diyorsun ki eyvah ben şu dükkanımı teslim edip bırakamam. Ben geleceğimi, istikbalimi ona teslim edip bırakamam diyorsun ve gemideyken yükünü hala sırtında taşıyorsun. Olacak iş mi? Bunca yıl senin rızkını vermesi, bundan sonra vereceğine bir teminat mıdır değil midir? Allah Allah. Hani o bazı çalışmalarda öyle söylerler ya. Yaptıklarımız yapacaklarımızın göstergesi diye. Hani şimdi Allah Azze ve Celle'nin yaptıklarına bak ya. 1 katrilyon tane mitokondri yaratmış sende. Şimdi bunları kudret eliyle böyle senin için etrafında pervane eden bir yaratıcıya şunu mu diyeceksin? Ya ben yarın bir gün bu üniversiteyi bitireceğim de ne yapacağım ya? Acaba şu arzularım olacak mı? Şu isteklerim olacak mı? Eğer lehül mülk diyebilirsen, ben de ona aidim, geleceğim de ona ait, istikbalim de ona ait. Ben cüz'i irademle elimden geleni yapar, devamında da kadere teslim ederim. Allah Allah. Ne kadar böyle insanın kalbini rahatlatan bir cümle ya. O yüzden bizim bu meseleyi anlamamamız, gelecekte aç kalırım cümleleri neye mani oluyor biliyor musunuz? Kulluğa mani oluyor. Şimdi burada İlahiyat Fakültesinden arkadaşlarım var. İşte geleceğin hocası arkadaşlarım. Sizler de eminim etrafınızda aman şu yan komşumun da imanı yanmasın diye çok anlatıyorsunuzdur eminim. Değil mi? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı seven ona benzemesi lazım. Çok anlatmamız lazım. Onların çoğuna anlattığımızda şu cümleyi duyuyoruz. Ya bu kadar işin arasında kulluğa vakit mi var ya? Ben Kur'an'ı nereden öğreneyim görmüyor musun? İşlerim güçlerim ne kadar yoğun. Bakın haşa şunu demiş oluyorlar haşa. Allah Azze ve Celle benim başıma gelen imtihanı yaratırken bunları hesaplayamadı da ben nereden kulluk yapayım demiş oluyorlar. Haşa. Olayı görüyor musunuz olayı? Bu insanların birçoğu uğraştıkları işlerin, eşlerin, çocukların veyahut başka meselelerin her birinin derdini ne yapmışlar? Omuzlarına yüklenmişler. Neden? Problem nerede? Mülkü kendilerini zannediyorlar. Orada sadece memur olduklarını, sadece vazifeli bir köle olduklarını bir türlü anlamıyorlar ya. Köle olduğumuzu bir anlasak var ya, o kadar rahat edeceğiz ki uyandığımız anda güneşi doğuran beni de doyuracak diyeceğiz ya. Bir gün zamanda birisi köleye sormuş da adın nedir demiş. Demiş ki sahibim ne derse odur demiş. Ne yersin demiş. Demiş ki benim sahibim o gün rızık olarak, erzak olarak ne çıkarsa onu yerim demiş. Nereye gidersin demiş. Demiş ki sahibim nereyi çizerse oraya giderim. Yani kölelik ne demek biliyor musunuz? Meçhule olan da Allah'a iman edebilmek demek. Allah Allah. Şimdi kaderde yarın nedir? Meçhuldür. Zaten yarın meçhule iman edeceksin ki bu mülkün Allah Azze ve Celle'nin olduğu ispatlı olsun. Allah Allah. Çok enteresan. Devam ediyorum okumaya. Sen bu hayatı kendi başına muhafaza edemezsin. Belalardan sakınıp levazımatını yerine getiremezsin. Bir kalbin bile atmasını sağlayamazsın. Öyleyse beyhude ızdıraba düşüp azap çekme, mülk başkasınındır. Allah Allah. Yani mülkün başkasının olduğuna iman edince ne oluyor? Etraftaki dertler satılmış oluyor. Muazzam bir şey ya. Şimdi askere gitsek, ya ben sabah ne yiyeceğim diye düşünür müyüz? Yok öyle bir dert olmaz. Acaba ben askerde ne giyineceğim diye düşünür müyüz? Düşünmeyiz. Neden? Mülk devletin ya. Onları devlet düşünecek. Bak ne oldu mülkü sahibine teslim edince hiç böyle dertlerim olmadı diyor. Şimdi mesela bir şirketin arabasında çalışan bir personel olsa. Arabayı kullanırken şöyle bir derdi olur mu? Ya bu arabanın kaskosu ne olacak?
Bana ne ya? Şirket düşünecek onu. Niye? Araba? Şirketin çünkü. Ya acaba bunların çiziği vardı, ne oldu çiziği? Bana ne ya? Şirketin arabası o. Acaba yarın bir gün bunun tekeri patlar mı? Patlarsa ben değil, şirket düşünecek. Ben ne yaparım o arabadan? Ceketimi alır çıkarım. Çünkü mülk şirketin, benim değil. Şimdi bazen mesela arkadaşlarınızla oturuyorsunuzdur böyle bir şey yemeye. Biz tantuni yemeye çok oturuyoruz. Tam öyle tantuni yemeye otururken birden aklımıza gelse desek ki ya bu tabakları kim yıkayacak? Bana ne ya, kim yıkayacaksa? Tantunici benim değil ki. Kim düşünecek onu? Mülkün zımnen sahibi düşünecek. Bir anda böyle aklınıza geliyor mu? Ya bu çay bardaklarını kim durulayacak? Bana ne kim durulayacaksa? Ben burada zevkini almaya, yani tantuni yemeye geldim. Onların derdini zımnen dükkanın sahibi kimse o düşünecek. Bütün mülkü hakiki sahibine versek, Allah Allah. Ya bütün mülk Allah'ın, ben de Allah'ınım, başka şeyler de Allah'ın desek, ya bir istirahatı kalbedeceğiz ki bir gün bir yere gittik. Böyle bir tane genç bir kardeş vardı. Böyle biraz yapılıydı böyle. Biz de bir takılalım mı dedik, ne dedik yani? Ya dedik maşallah güzel yiyorsun da dedik, sana kıyafet yetişmez dedik. Bana ne dedi, babam düşürsün dedi. Allah Allah. Şimdi çocuk teslimiyeti yakalamış babada. Şimdi bu çocuk yarın bir gün 2 kat daha olsa gömlek kaç liraya alınacak? Diyor ki çocuk bana ne ya, babam düşünsün diyor. Allah Allah. Ya yarın bir gün sen böyle çok çok yiyorsun da yarın yemek yetişir mi sana? Bana ne, annem düşünsün diyor. Ya bir çocuk fıtratıyla gelecekteki ihtiyaçlarını sahibine teslim ettiği anda nasıl oluyor? Kalbi rahat ediyor. Demek ki şu tevhid cümlesini bir anlasak. Anladınız değil mi? Az önce tevhid için şunu dedik. Mülkü sahibine teslim etmek. Şirk için de şunu söyledik. O mülkü çalıp ya bu mülk nefsimindir demek. Demek şunların hakiki sahibini bulsak. Mesela hastalık öyle değil mi? Çok garip bir olay. Bir anda böyle doktor diyor ki dizinde şöyle bir şey var diyor, seni ameliyat edeceğim diyor. Ya ne oldu yani, niye oldu? Ne bileyim niye oldu? Mülk sahibi öyle tasarruf etti. O an anlasam ki ya bu diz benim değil arkadaş ya. Ben burada köleyim desem o dizin derdini de ben çekmeyeceğim. Neyin derdini çekeceğim? Ahirette sonsuza gidecek ruhumun derdini çekeceğim. Acaba ruhumu güzel elmaslarla, yakutlarla süsledim mi diye. Yani o elmas yakut süslemesi ne demek? Aha bu iman dersleri demek. Şu iman dersleri olmadıktan sonra hayat ızdıraptan başka bir şey değil. Biz günlük sahada olduğumuzdan çok arkadaşla muhabbet ediyoruz. İnanın bana böyle dışarıdan özenilecek hayatlardan niceleri gelip gömlek yırtıyor. Neden? Ruhu bu hakikatleri almadığından bütün mevcudatın idaresi kendi elinde zannediyor. Diyor ki ben bu kardeşi ne yapacağım? Şu sağlığı ne yapacağım? Bu işleri ne yapacağım? Bu şirketleri ne yapacağım? Allah Allah. Bir lehül mülk dese her birisi istirahate dönecek. Devam ediyorum. O Malik, yani bu mülkün sahibi olan Malik, hem kadirdir, hem rahimdir. Kudretine istinad et, rahmetini ittiham etme. O ne demek ya, rahmetini ittiham etme? Şimdi ben mülk benim zannedersem ne yapıyormuşum? Allah'ın rahmetini ittiham ediyormuş. Bu çocukların hali ne ya Rab? Haşa, haşa. Bu annemin hali ne ya Rab? Bu kadın niye hasta? Haşa. Yani mülkü kendinden bilince bir de ne yapıyorsun? Rahmeti ittiham ediyorsun. Yani konu sıkıntılı bir yere gidiyor. Değil mi? Hadsizliğe gidiyor konu yani. Allah Allah. Şimdi insan kalben mevcudatla çok alakadar. Çok alakadar. Mesela sokakta bir çocuk gördük. Anasız, kaybolmuş, sahipsiz. Üzülür müsünüz? Allah Allah. Nasıl üzülmesin insan? Dayanamaz ona ya. O esnada o çocuğun annesi gelse, çocuğu bulsa, sarılsa, götürse. Mutlu olur musunuz? Mutlu oluruz. Olmaz mıyız ya? Niye? Çünkü çocuğun ızdırabı benim kalbim kainatla alakadar olduğundan bana da ızdırap olmuştu. O zaman çocuğun annesine kavuşması aslında bana da bir rahmet oldu. Yani bu çocuğun sahibini bulması, annesini bulması çocuğa rahmet olduğu gibi bana da rahmet oldu. Şimdi benim kalbim bütün kainatla, mevcudatla alakadar. Filanca yerde kıyıya balina vurdu deseler üzülüyoruz ya. Üzülüyoruz yani. Allah Allah. Filanca yerde insanların canı yanmış deseler çok üzülüyoruz. Hatta ümitsizliğe, yeise bile düşüyoruz. Ama o esnada bilsek ki mülk umumen O'nundur. Ben elimden gelen kulluğu yaptıktan sonra neticesine karışmam. Çünkü mülk sahibi mülkünde istediği gibi tasarruf eder desek
yüklerin her birisini üstümüzden atacağız ya. Allah Allah. Bir daha okuyayım şurayı, çok güzel ya. O Malik hem kadirdir, hem rahimdir. Kudretine istinad et, rahmetini ittiham etme. Kederi bırak, keyfini çıkar. Bak cümleye bak ya. Hani az önce kafe sahibi düşünsün dedim ya. Ne yaptım? Kederi bıraktım, tantuninin keyfini çıkardım. Onu diyor yani. Mülk Allah'ın. Kederi bırak, keyfini çıkar. Zahmeti at, sefayı bul. Hem der ki, manen sevdiğin ve alakadar olduğun ve perişaniyetinden müteessir olduğun bir kadiri rahimin mülküdür. Allah Allah. Annemi seviyorum, yaşlanıyor. Değil mi? Çok üzücü. Anlasam ki lehül mülk. Annemi verende annemin bütün özellikleri sonsuz var. Yani annem onun rahmet fabrikasından çıkmış. Bir anlasam gönlüm böyle şifa bulacak ya. Malımızı seviyoruz, elimizden kayıp gidiyor değil mi? Nasıl tırnak geçiriyoruz? Bir anlasak ki malın asıl sahibi ben değilim. Bazen birileriyle böyle denk geliyoruz, diyor ki ben şunu Allah için infak ediyorum diyor. Mesela şu suyu. Geliyor diyor ki ya ben bu suyumu çok seviyorum ama Allah için infak ediyorum diyor. Yani bu suyu verdi, infak etti. Kimin oldu bu su? Allah'ın oldu değil mi? Peki bu su adamdayken kimindi? Gene Allah'ındı. Yani değil mi? Allah'ın malını Allah için veriyoruz, o da bize sevap veriyor. Şimdi böyle bir mal benim midir, Allah'ın mıdır? Bir diyebilsek lehül mülk, bir diyebilsek onlar da Allah'ın, gönlümüzden bütün sıkıntıları atacağız. Allah Allah. Cesedimizi seviyoruz, saçlarımız dökülüyor değil mi? Suratımızı seviyoruz değil mi? Allah Allah. Geçen bir dinledim de, yani burada hanım kardeşlerim kusura bakmasın, Latife. Bir ihtiyar amca geldi, dedi ki ya dedi bizim gelin bir ibadet ediyor dedi. Dedim maşallah amca, dedim ya nasıl ibadet ediyor? 2 saat ayna karşısında dedi, onun yaptıkları ben yapsam cennetliyim yani. Şimdi insan seviyor değil mi kendisini böyle? Ama gidiyor buruşuyor, eskiyor, püsküyor, bir şey oluyor. Üzüyor insanı yani. Orada bir desek ki ya bu mülk Allah'ınsa, ben fabrika sahibini razı etsem istediği kadar verir bana. Bir desek var ya, sonsuz güzelliğin asıl nerede olduğunu çok iyi hissedeceğiz. Bir gün bir anne geldi böyle gözü yaşlı. Benim dedi oğlan dedi birine gönül kaptırmış dedi. Ama dedi çok hayırsız gönül kaptırdı. Onu dedi böyle maddeye falan sürüklemiş. Madde kullanımına falan. Elimden gelse kalbinden çıkarıp söküp atacağım dedi. Hiçbir şeye gücüm yetmiyor dedi. Allah Allah. Dedim ki ana senin gücün yetmez ama o kalbin de bir sahibi var. Sen o kalbin sahibine, mülkün sahibine müracaat et. Senin elinin yetmediği yere eli yeter. Senin gücünün yetmediği yere onun gücü yeter. O benim sözüm tesir etmiyor dediğin kalp, taş olsa onun emriyle erir. Yine böyle bir şeyde çaresiz kaldığımızda bile nereye başvurmamız lazım? Mülkün esas sahibine. En son mu onda başvurmamız lazım? İşte en sonunda başvurduğumuzdan dolayı çok ayıp ediyoruz. Çok. Sebeplere başvururken onlar sadece fiili dua. Kalbimizde sürekli Allah'ın tesiri hakiki sadece senden demediğimizden peşine düştüğümüz sebeplerin eliyle tokat yiyoruz. Niye? Ayıp ediyoruz. Allah'ın mülk sahibi sensin, lehül mülk diyemiyoruz. Allah Allah. Mülkü sahibine teslim et, ona bırak, cefasını değil, sefasını sür. Mülkü sahibine teslim et dediği ne biliyor musunuz? Yani benim dedi Allah'a mı verdim? Mesela az önceki kalp bana aitti, ben de Allah'a mı verdim bunu? Hayır. Ne diyor biliyor musun? Zaten onun. Mülk kaşına kirpiğine kadar zaten onun. Mülkü sahibine teslim et dediği bu iman gözlüklerini tak, her birinin Allah'ın olduğunu zikret. Zikrettikten sonra ne yapacaksın? Baş edemediğin mevcudat sana arkadaş olacak. Şimdi mesela böyle bir yaylaya gitsek, bağ bahçeye gitsek, 10 tane köpek saldırsa bana, konuşup ikna edebilir miyim köpekleri? Edemem değil mi? Bak başımıza gelen hadiselerde öyle oluyor değil mi? Birisiyle anlaşmazlığa gidiyoruz, konuşuyoruz, ikna edemiyoruz ya. Bir işi çözmem lazım, gidiyorum adamın yanına, konuşuyorum, anlatıyorum, yok çözülmüyor iş. Az önce bahçede bana saldıran köpekler gibi 10 tanesi bana saldırsa, konuşsam ikna edebilir miyim? Edebilir miyim? Edemem. Kime müracaat edeyim? Kime? Çobana. Sebepler perdesinde. Ben orada çobanı bulsam, desem ki çoban efendi yardım et, bir ıslık çalsa 10 köpek birden onun emrine itaat eder. Şimdi başıma gelen olaylarda hiçbir şey benim sözümü dinlemiyor. Hiçbiri lafımı dinlemiyor. Kime müracaat edeyim? Allah'a.
Desem ki ya Rab lehül mülk, vallahi bunlar senindir. Bahtına düştüm, beni bunların eline koma desem. Bırakır mı ya? Anam bırakır mı? Bırakmaz. Allah'ın da annemizden daha şefkatli olduğunu bilsek, onun da bırakmayacağını anlardık ya. Ne enteresan, ne tılsımlı kelime çıktı değil mi? Lehül mülk. Allah'ım bunlar sana ait ya. Çünkü haşa bizim iktidarımız, kudretimiz yetmiyor. Çok enteresan. O hem hakimdir, hikmetle iş görür. Hem rahimdir, rahmetin içerisindeyiz. Mülkünde istediği gibi tasarruf eder, çevirir. Şimdi kardeşlerim, okuyacağım cümle benim hayatımı değiştiren cümlelerden birisi. Ta yıllar önce, yani yıllar önce, belki Allahu alem 20 yıl olmuştur. Bu cümleyi okudum, vuruldum kalbimden ya. O yüzden şu cümleye çok dikkat edin ya. Olur mu? Allah Allah. Böyle dertlendiğim zaman o kadar aklıma gelir ki bu cümle. Şimdi okuyacağım cümle. Dehşet aldığın zaman bütün yükler bindi. Boğuyor mu? Boğuyor. Nefessiz kaldın mı? Kaldın. Bak. Dehşet aldığın zaman İbrahim Hakkı gibi Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eylerdi. Hak şelleri hayır eyler. Zannetme ki gayr eyler. Arif anı seyreyler. Görelim Mevlam neyler. Neylerse güzel eyler. De pencerelerden seyret, içlerine girme. Cümleye bak ya. O ne demek ya? Pencerelerden seyret, içlerine girme. Şimdi mesela burası pencere olsa, dışarı karkış kıyamet böyle, buz gibi hava. Ben o pencereyi açmadıktan sonra üşür müyüm? Üşümem değil mi? Bak tam da onu diyor. Dışarıdaki hadiseler pek çoktur. Senin elin gücün onlara yetişmez. Bakacaksan pencereden bak. Açtığın anda soğuk içeri girecek. Cümleye bak ya. Pencerelerden seyret, içlerine girme. Şimdi dışarıda böyle kavga kıyamet olsa, hakaretler uçuşsa, ben o pencereyi açmadıktan sonra o kavgadan beladan etkilenir miyim? Yok, ben evimin içindeyim. O da onu diyor. Pencerelerden seyret, içlerine girme. Şimdi biz Kur'an'ın değişmez gıdasını o kadar maalesef ihmal ediyoruz ki, günlük ömrümüz televizyonda, basında, Twitter'da geçiyor. Bu kadar gündemi takip ettikten sonra o hadiselerin içine girmemek ve üzüntülü olmamak mümkün değil. Ama Müslümanın profili neydi? O dinlediğimiz sahabe hayatlarını hatırlayalım. Şuydu. Değişen gündemler karşısında değişmeyen bir adam. Değil mi? Müslüman şiarı bu değil mi? Değişen gündemler karşısında değişmeyen bir adam. Şimdi bizim ahvalimiz nasıl? Hangi hadise olsa kalbimiz oraya atıyor. Yani şu an birisi yatsın. Desin ki Çin'de, Amerika'da köpek fiyatlarına zam geldi. Ya anında kalbimiz orayla alakadar oluyor ama inanın çok da gündemimiz olacak meseleler değil. Çünkü daha elzem düşünmemiz gereken içeride bir ruhumuz var. Bir insan gündemi bu kadar takip ede onların içine girip, yani pencereyi açıp içine girip boğulmama ihtimali yok. Mümkün değil. Şimdi az önce İbrahim Hakkı Hazretleri'nin bir cümlesini söyledi ya. Tekrar edelim onu. Ne dedi orada? Hak şerleri hayır eyler, zannetme ki gayr eyler, arif anı seyreyler, görelim Mevlam neyler, neylerse güzel eyler. Şimdi Üstad Hazretleri Rahimullah'ın böyle bir cümlesi var. Cümle böyle çok elzem. Ne diyor biliyor musunuz? Şimdi diyor ki Üstad Hazretleri, cümleye bak. Güzel gören, güzel düşünür, güzel düşünen hayatından lezzet alır. Bir tekrar edelim mi birlikte? Güzel gören, güzel düşünür, güzel düşünen hayatından lezzet alır. Bak konu yine nereye gitti? Lezzete gitti yani. Benim çünkü bu dünyada huzuru bulmam çok elzem yani. Güzel gören, güzel düşünür, güzel düşünen hayatından lezzet alır. Güzel gören şu mu demek? Gideyim güle bülbüle sümbüle bakayım, kötü şeylere bakmayın. Bu mu demek güzel görmek demek? Bu değil. İsim neydi? Veysel. Kainatta bütün eşyanın arkasında ne vardır? Esma vardır. Doğru mu? Yani her biri Allah'ın esmasının tecellisi. Doğru mu? Bütün eşyanın arkasında ne var? Esma var. O eşya deyince kaşını gözünü de düşün. Seni üzen birini de düşün. Bak. Trafikte kırdın arabayı, adam biriyle kavga ettin. Onu da düşün. İşimize yarasın ders. Bütün eşyanın arkasında ne var? Allah'ın bir esması var. Soru geliyor. Haşa, Allah Azze ve Celle'nin hangi esmaları çirkin? Hiçbiri. O zaman güzelden çirkin gelmez. Allah'ın bütün esmaları güzelse, bütün mevcudat ve eşya da Allah'ın esmalarının nakışlarıysa güzelden çirkin gelmez. Yani Allah'ın mülkünde tasarruf ettiği ne varsa başımıza gelen hepsi güzel mi? Güzel. İki çeşit güzel. Ya bizzat güzel ya da netice itibariyle güzel. Tekrar edin. Bir, bizzat güzel. İki, netice itibariyle güzel. Şimdi mesela burada bir elma yesem nasıl güzel? Bizzat güzel. Değil mi? Elmanın tadı güzel çünkü.
İlaç kullansam o bizzat güzel değil. Netice itibariyle güzel. Mesela barış ortamı nasıldır? Bizzat güzeldir. Savaş ortamı nasıl? Neden mücadele edilir? Netice itibariyle güzel olduğundan. Mesela sağlık nasıldır sağlık? Sağlık bizzat güzel. Peki hastalık nedir? Kötü müdür? Çirkin midir hastalık? Hayır, netice itibariyle güzeldir. Ben sağlıklı bir halde günün 24 saatini ibadet şuuruyla geçirmem çok zor, çok zor. Ama hasta olan birisi sadece sabretse ve şükretse. Sabretse ve şükretse bütün dakikaları ibadet hükmüne geçiyor. Şimdi soruyorum, bu güzel mi çirkin mi? Eşyanın arkası esma. Haşa şöyle dedik. Allah'ın hangi esması çirkin? Hiçbiri. Madem bütün esmaları güzel, güzelden çirkin gelmez. Her şey güzel, ya bizzat güzel ya da netice itibariyle güzel. Şimdi bizim başımıza musibetler geliyor, musibetler. Niye geliyor biliyor musun? Allah bizi uyandırmak istiyor. Allah Allah. Şimdi seni ameliyata alan doktor, bunu alayım, keseyim, öldüreyim mi diyor? Hayır hayır, bunu biraz keseyim ki ileride daha çok canı acımasın, değil mi? Hatta bunun hikmetini anlayınca neşter vuran adamı bir de ne yapıyorsun? Para veriyorsun. Allah Azze ve Celle bizim canımız sıkılsın, haşa böyle bizim başımıza kötü bir şey gelsin diye musibetleri göndermiyor. Biz gaflet uykusundan uyanalım diye gönderiyor. Şimdi musibet isabet kökünden gelir. Ne demek biliyor musun? Sana gelen bir musibet benim için az olabilir, başkası için fazla olabilir. Yani o musibet tam sana göre geldi. Allah Allah, mülk sahibi o kişiye o musibeti tam kıvamına göre gönderdi. Amacı neydi Allah Azze ve Celle'nin? Bizi uyandırmak gaflet uykusundan. Şimdi mesela bazı arkadaşların uykusu hafif olur. Şöyle dürtsen uyanıyor adam. Bazılarını var öyle arkadaşlarımız. Tokatlasan uyanmıyor ya, Allah Allah, nasıl uyandıracaksın bunu? Biz bir gün öyle bir arkadaşla muhatap olduk. Ne yapsam uyanmıyor. Sabah namazına kalkacağız. Gittim mutfağa, acı biberi aldım, ezdim. Şöyle biraz suyu çıktı. Bunu aldım, bunun dudağına bir sürdüm. Şimdi bazısı da böyle uyanıyor. Bizim bazımız şöyle Kur'an'ın bir ikazıyla uyanıyor. Bazımız kanser bize vaiz olarak gelmeden uyanmıyor. Peki Allah'ın bizi uyandırmak için musibetleri göndermesi, Allah'ın bizi kahretmesi mi? Değil. Nasıl kahreder biliyor musun? La ecma'u beyne emneyn ve la ecma'u beyne havfeyn. İki emniyeti, iki korkuyu aynı anda vermeyeceğim diyor kutsi hadiste. Nasıl kahreder biliyor musun? Sana bu dünyada emniyeti verir. Dünyanın sefaatini verir. Sinek kanadı kadar kıymeti olmayanın rahatları verir. Onların içerisinde her şey verir. Senin acizliğini vermez. Allah'ın bahtına düştüm diye o kulluk şuuru içinden çıkmaz. O verdiği güya nimetlerin içerisinde kulluğu vermez ya. İşte Allah'ın kahretmesi bu şekilde olur. Peki musibet gönderse uyandırmak için? Bu Allah'ın kahretmesi nedir? Hayır. Bak ne diyor hadiste? Eşeddül bela alel enbiya sümmel evliya felemsel. Belanın en şiddetlisi önce peygambere, sonra evliyaya, sonra mertebesine göre. Haşa Allah Azze ve Celle o peygamberlere kahır mı etti? Olur mu ya? Onları o kadar sevdi ki dedi ki benden başka hiçbir dala tutunmayacaksınız. O yüzden zahirde musibet gibi gözüken memurlarını, o dersin başında dedik ya dünya yükü üstümüze geliyor, onları bahsediyorum. Zahirde musibet gibi gözüken memurlarını gönderdi ki bizler şu gaflet uykusundan uyanalım. Şu geçici 3 günlük dünya için sonsuz hayat zayi olmasın ya. Allah Allah. Mesela şu salonda bilmiyorum 40 yaşında arkadaşlar varsa Üstad Hazretleri insan ömrü takriben 60 yaş diyor. 20 yıl kalsa ne yapıyor? 6000 gün. 6000 gün nedir ya? Bugün yolda geçti İstanbul'da, zaten yolda ömrünü tüketiyor. 6000 gün için sonsuz hayat perişan edilir mi? Mümkün değil ama bilmiyoruz. Allah Azze ve Celle o marifetullah dediğimiz iman ilmini bilmediğimizden başımıza gelen olaylar da Allah'tan geldi diyemiyoruz yani. Trafiğe çıkıyorsun, bir anda adam önüne kırıyor, bir anda adamla kavga ediyorsun. Desek ki şu başıma gelenden Allah'ın haberi var mı? Var. Ben kiminim? Allah'ın. O kimin? Allah'ın. Madem hepsi Allah'ın, başıma gelenlerden de Allah'ın haberi var. Bu dünya darılma yeri değil ki o zaman ya. Madem hepsi Allah'ın, mülkünde istediği gibi tasarruf eder. Bir desek, bir tanısak. Bir tanısak Allah'ı. Şimdi şurada tanımayan bir arkadaşla birbirimizi itsek olmaz ya. Sen niye iyi niyetle mi beni ittin, kötü niyetle mi? Sen kimsin deriz. Ama anadan tokadı yiyoruz. Ne diyoruz o tokada? Ne tokadı diyoruz? Şefkat tokadı diyoruz ya. Anamın tokadı bile şefkatli. Yani ben kesin bir haylazlık etmişimdir. Hayırsız dost edinmişimdir. Anamın vurması bile şefkat tokadı diyoruz. Bunun harici annesinden zanneden annesini tanımıyor demektir. Doğru mu? Ben de diyorum ki annen kadar Allah'ı da bilseydin onun seni üzmek için bir şey göndermediğine iman edecektin. Neden? Çünkü güzelden çirkin gelmez.
Şimdi bu dünya imtihanı lehül mülk. Orası oturdu herhalde değil mi? Dersi anlatmamın sebebi de şu. Şu dünyada başımıza bazı üzücü olaylar gelecek ama zahiren üzücü. Hakikatte nasıldı? Lokum gibi. Çok güzel olaylar. İnşallah iman gözlüğümüz takabiliriz. Bu imanımız ölçüsünde, marifetimiz ölçüsünde onları da anlarız. Şimdi dünyadaki bütün sebepler tenteneli bir perde. Mesela şurada Ali canını sıkıyor ama aslında Allah o günkü kibrini belki alıyor. Bir anda hastalık geliyor ama Allah o günkü günahlarını döküyor. İlahi. Dünyadaki bütün hadiseler tenteneli bir perde. Her biriyle Allah bize rahmet ediyor. Her biriyle. Anamız onun rahmetinin enginliği yanında damla etmiyor. Bak öyle düşün. Öyle bir rahmet. Öyle seviyor, öyle önemsiyor bizleri. Şimdi ahirette bu perde-i gayb açıldığında başımıza gelen olayların altında Allah Azze ve Celle'nin bizi çok düşündüğünü gördüğümüzde çok utanacağız. O yüzden bu sebepleri şimdiden kaldırmak, iman gözlüğünü şimdiden takmak, başımıza gelen bütün olayların ya zahiren ya netice itibariyle hayır olduğunu bilmek lazım. Bunun için de yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadisini şöyle miras bırakalım birbirimize. Diyor ki bunu anlamak için mutu kable en temutu. Yani ölmeden önce ölünüz diyor. Allah. İşte ölmeden önce ölmek bu hakikat ve iman dersleriyle sürekli nefsi uyandırma mücadelesidir. Biz de bugün misafiriniz olduk. Bir iman dersi yapalım birlikte dedik. Amacımız ders vermekte değil de dert vermekti. Çünkü bu tür Kur'an'ın derin hakikatleri bilinmediğinde masada bir arkadaşla güzel iman meselesi konuşsak bile başımıza bir olay geldiğinde yıkılıyoruz, güçsüz kalıyoruz, mahvoluyoruz, perişan oluyoruz. Çünkü içerideki manevi vücudun kuvveti düşük oluyor. İnanın içerideki manevi vücudun organlarını yani latifeleri dünyada istediğimiz yerleri gezelim besleyemeyiz. İstediğimiz kadar tantuni yiyelim gene besleyemeyiz. Onların tek gıdası bu iman dersleri dedik. Sizler de davet ettiniz. Bizler de sizinle paylaşalım dedik. Allah hepinizden razı olsun. Müsaade varsa bitireceğim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alamin. El Fatiha ma salavat. Allah razı olsun. Evet sizlerden de. Katılımlarınızdan ötürü her birinize ayrı teşekkür ediyorum. Bugün bizleri kırmayan Mehmet Yıldız hocamıza da değerli ekibine ayrı teşekkürlerimi sunuyoruz. Bizlerin teşekkürlerinin yanında kıymetli fakültemizin kıymetli hocaları tarafından da bir hediye takvimi olacak. Hediye takvimi için ben hocalarımızı buraya davet etmek istiyorum. Ümit Borucu hocamız buradaysa. Bir şey söylemek ister misiniz? Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hoş bulduk hocam. Yandan yakından fakültemize gelen değerli arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ve herkes mücadelesini veriyor. Herkes kendi mecrasında çabalıyor. Herkesten Allah razı olsun. Mehmet Yıldız hocamızı ben ilk defa burada yüz yüze gördüm ama internetten takip ediyordum. Çok da takdir ediyorum. İslam için kim ne yapıyorsa Allah razı olsun. İnanç problemleri çok fazla. İman problemleri çok fazla. Deizmle başlıyor, deizmle devam ediyor falan. Maalesef hastalık haline geldi. Ama birileri de mücadele ediyor. İyi ki varlar. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Sizlerden de eksik olmayın Ümit hocam. Allah razı olsun. Toplu fotoğraf içinde Gençlik ve Sosyal Evet. Hocam. Hocam eksik olmayın. Çok memnun olduk. Ben de mi? Misafiriniz olduk, müşerref olduk. Allah razı olsun. Bilmukabele. Çok memnun olduk. Teşekkür ederiz. Eyvallah. Eyvallah. Ümit hocam çok memnun olduk. Ben de memnun oldum hocam. Yolunuz düşer bekleriz. Kendi yeriniz bilin her zaman. Allah razı olsun. Sağlığın eksik olmayın. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Allah'a emanet olun. Selametle inşallah. Meleklerin bile gıpta ettiği, daha dünyada yaşarken cennet ile müjdelenen 10 sahabenin hayatı, Mehmet Yıldız'ın kaleminden. Asr-ı saadette doğan on binlerce yıldız var. Ama onlar Resulullah'ın semasında parlayan ilk yıldızlar.
Sıddıkiyet makamının sahibi Hazreti Ebubekir, adaletiyle bütün insanlığa örnek şahsiyet Hazreti Ömer, iki nur sahibi, meleklerin bile haya ettiği insan Hazreti Osman, ilim şehrinin kapısı, savaş meydanlarının güneşi Hazreti Ali. İşte onlar daha dünyada yaşarken cennet ile müjdelendiler. Sa'd bin Ebi Vakkas, Ebu Ubeyde bin Cerrah, Abdurrahman bin Avf, Talha bin Ubeydullah, Zübeyir bin Avvam, Said bin Zeyd. Bu güzide sahabelerin hayatlarını okurken sanki cennetle müjdelenen onlar değilmiş gibi sürekli cehennemden kaçan hayatları daha yakından göreceksiniz. En yakın kitap mağazasından, kitapyurdu.com'dan veya mybedestan.com'dan sipariş verebilirsiniz.